Yeni bir videodan daha herkese merhaba, ben Sefa Kandemir. Yeni Sanyo Corando. Hali hazırda satışta olan CSUV'lar içerisinde henüz keşfedilmeyen Corando, 2022 yılında kullanıcı profilini genişletmek istiyor. Bu hedef doğrultusunda yakışıklı tasarımı, uygun fiyatı ve standart olarak sunduğu özellikleriyle yeni Corando'ya dair her şeyi en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. Videoya geçmeden önce bizi abone olmadan takip eden sevgili izleyicilerimize kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı hatırlatmak istiyorum. Şimdiden çok teşekkürler. Sanyo Corando ilk kez 1983 yılında Amerikan ordusuna özel dayanıklı bir arazi aracı olarak mevzilerdeki yerini aldı. Aradan geçen yıllarda sivil hayata geçiş yapan Corando, uzun dingil mesafesi, dayanıklı şasi ve dönemine göre üstün teknolojisiyle kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. İngilizce Korea Can Do, yani Kore yapabilir anlamına gelen Corando, 4. nesliyle Avrupa yollarındaki macerasına devam ediyor. Yeni Sanyo Corando'ya önden baktığımızda Avrupalı kardeşlerine benzemeyen tasarımını hemen fark ediyoruz. Corando'nun ön tasarımını direkt etkileyerek onun lüks ve göz alıcı görünmesini sağlayan MFR teknolojisine sahip LED farlar her an size üstün bir görüş sunuyor. Üst tarafında gündüz ledlerinin olduğu bu farlarda benim en beğendiğim detay ise LED sinyaller oldu. Onun hemen aşağısında üçlü şekilde sadece işlevsel değil, görsel açıdan da başarılı olan LED sis farları yer alıyor. Genel tasarımın aksine bir hayli hareketli olan tampon, özellikle siyah rengiyle onu her bakışımda gözümün önüne urus geliyor. Bir önceki nesliyle karşılaştırıldığında karakterinin tamamen değiştiği Corando'ya bir tam puan vermezsek olmaz. Peki siz yeni Corando'nun ön tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Yeni Sanyo Corando'nun beğenip beğenmeme konusunda hala tam bir karar veremediğim profilini gelin hep birlikte inceleyelim. Yeni Corando ile önceki neslini kıyasladığımızda yumurtaya benzeyen tasarımdan daha köşeli bir tasarıma geçtiğini görüyoruz. Ön farın bitiminden arka kapı üzerine gelen omuz çizgisi çamurluk üzerinde şişkin bir forma bürünüyor. Bu sayede piyasadaki birçok rakibine göre daha hareketli ve kaslı görünen yeni Corando'nun bu tasarımını pek sevdiğimi düşünmüyorum. Buna ek olarak uzun C sütununu siyah trim parçasıyla destekleyen Sanyo'nun C sütununda cama yer vermemesi de dikkatimizi çekti. Alt tarafa indiğimizde aracın eteklerinin tamamında kendine yer bulan plastik renkteki dodikler yeni Corando'nun arazi kabiliyetlerine gönderme yapıyor. Bir otomobilin tüm duruşunu etkileyen aksesuarların başındaki jant seçeneklerinde ise 17 ve 19 inç arası modeller bulunuyor. En çok üzerinde göreceğiniz jant seçeneğinde 235-55-18 inç büyüklüğündeki elmas kesim modeli ben gerçekten çok beğendim. Renk paletinde ise 4 gri tonlarında olmak üzere 6 farklı seçenek beğeninize sunuluyor. Yeni Corando'nun çok beğeneceğinizi düşündüğüm arka tarafında bizi neler bekliyor öğrenmeye hazır mısınız? Yeni Corando ile önceki neslini kıyasladığımızda tasarımcılarına büyük yanlıştan döndükleri için teşekkür etmek istiyorum. Boyutlarının da büyümesiyle daha geniş bir imaj yaratılan yeni Corando'nun arka tarafında ilk dikkatimizi çeken detay ön tarafta farların altından panjuru kesen gri renkteki parçanın arkada da karşımıza çıkması oldu. Kimilerinin çok beğendiği, kimilerinin gereksiz bulduğu bu detayın hemen üstünde C sütunu üzerinden takip eden ikinci bir spoiler çıkıntısı bulunuyor. Onun hemen üstünde ise büyükçe bir spoiler'a yer verilmiş. Yeni Corando'nun arka tarafında benim en beğendiğim şey ise stoplar oldu. Birbirini takip eden C şekili ledlerle özellikle akşam saatlerinde görsel şölen sunan bu stopları ben oldukça beğendim. İki grup halinde olan stoplarda sinyal ve geri lambası tampon üzerinde yer alıyor. Bagaj kapağı üzerinde ise marka logosuyla model ve donanım logoları bulunuyor. Plastik rengindeki tampon üzerinde benim çok beğenmediğim ve daha iyisinin olabileceğini düşündüğüm difüzöre yer verilmiş. Yeni Corando'nun arka tasarımı bu haliyle benden tam puan almayı başarıyor. Yeni Corando boyutlarıyla
CSU segmentinin beklentilerini fazlasıyla karşılıyor. Yeni Corando 4450 mm uzunluğunda, 1870 mm genişliğinde ve 1620 mm yüksekliğinde boyutlara sahip. Dingil uzunluğunda ise 2675 mm ile geniş diz mesafesi konusunda cömert değerler sunuyor. Yeni Corando'nun en çok vakit geçireceğimiz iç mekanda bizi hangi teknolojik özellikler bekliyor? Hep birlikte öğrenelim. Yeni Corando'nun iç mekanına geçer geçmez gerçek anlamda kaliteli bir otomobile baktığınızı hissediyorsunuz. Absürt tasarımlardan uzak, Avrupalı müşterilerin çok seveceği tarzıyla yeni Corando'nun kabini daha ilk anda bizde olumlu bir izlenim bırakıyor. Elle dokunduğumuz alanların çoğunda premium hissettiren yumuşak kaplama malzemeleri kullanılan yeni Corando'nun içinde lüks bir hava mevcut. Sürücü koltuğuna geçtiğinizde ise sizi aracın heybetini koruyan direksiyon simidi karşılıyor. Ortasında SsangYong logosu, kollarında fonksiyon tuşları ve vites pedallarının bulunduğu bu direksiyon gerçekten şık gözüküyor. Direksiyon simidinin hemen arkasında yeni Corando'nun tercih edilmesinde önemli bir faktör oluşturacak dijital gösterge paneli yer alıyor. 10.25 inç büyüklüğündeki bu ekranın grafikleri Kore modellerinden beklenmeyecek şekilde Avrupa'yı hissettiriyor. Ekran çözünürlüğü konusunda da başarılı olan bu ekran üzerinden anlık olarak tüm bilgilere erişebiliyorsunuz. Blaze Cockpit ismi verilen ön konsolun ortasına geldiğimizde boydan boya uzanan havalandırma çıkışını görüyoruz. İç mekanın lüks algısını yükselten bu detayda benden tam puan almayı başardı. Onun hemen altında 9 inç büyüklüğünde HD çözünürlükte dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor. Üzerinden standart olarak Apple CarPlay ve Android Auto özelliklerine erişebildiğiniz bu ekranın renkleri ve dokunmatik hassasiyetini başarılı buldum. Ayrıca bu ekran üzerinden yeni Corando'nun iç mekan ambiyansını değiştirmenizi sağlayan 34 farklı renkteki ambiyans aydınlatma ayarlarını da yapabiliyorsunuz. Etrafının piyano siyahı renginde trim parçasıyla süslenmesi nedeniyle uzun vadede oluşabilecek çizilme ihtimallerini de düşünmenizi öneririm. Ekranın hemen altında ise çift bölgeli klima kontrol ünitesini görüyoruz. Etrafı krom detayla süslenmiş bu ünitede oldukça şık gözüküyor. Aşağıya doğru inerken Start Stop, koltuk ısıtma soğutma tuşları, bir adet USB ve bir adet 12 volt soket girişiyle cep telefonunuzu koyabileceğiniz bir alan bizleri karşılıyor. Teknoloji ve işlevin bir arada kullanıldığı yeni Corando'da ihtiyacınız olan her şeye anında ulaşabilirsiniz. Kalitenin orta konsolda da devam ettiği yeni Corando'da vites kolu, mod seçim tuşları ve elektronik el freni piyano siyahı kaplamaların arasında kendine yer bulmuş. Onların devamında ise 2 adet bardaklık yer alıyor. Buna ek olarak içinde derin bir saklama alanının bulunduğu kol dayamada bize kendimizi iyi hissettirmeyi başardı. Yeni Corando'nun en beğendiğim özelliklerinden biri de yanal ve baldır desteğiyle uzun yolculuklarda size üstün konfor sağlayacak elektrikli koltukları oldu. İsteğe bağlı olarak ısıtma ve soğutma özelliğiyle satın alınabilen bu koltuklarda benden tam puan almayı başardı. Panoramik cam tavanın bulunmadığı yeni Corando'da açılır sunroof'a yer verilmiş. Yeni Corando'nun arka koltuklarına geçtiğimizde tabiri caizse salon solom önce bir mekan bizleri karşıladı. 850 mm diz, 987 mm baş mesafesi sunan arka koltuklarda Isofix bağlantı noktaları da mevcut. Buna ek olarak arka yolcular için herhangi bir havalandırma çıkışına yer verilmezken orta konsol üzerinde yalnızca 12 volt soket girişi bulunuyor. Yeni Corando bagaj hacmiyle de sınıfının beklentilerini karşılamayı vaat ediyor. Yeni Corando'da koltuklar normal konumundayken 551 litre, koltukları tamamen yatırdığınızda ise 1248 litre bagaj hacmine sahip olacaksınız. Yeni SsangYong Corando'da bulunarak size konforun yanında güven de verecek sürücü yardımcı özelliklerini hep birlikte öğrenelim. Euro NCAP güvenlik testlerinden 5 yıldız alarak güvenlik konusundaki iddiasını taşlandıran yeni Corando'nun gövdesinde %74 oranında üstün kalite yüksek gergili çelik saç kullanıldı. Ayrıca standart olarak 6 adet hava yastığı da sunuluyor.
Buna ek olarak bağımsız acil fren sistemi ABS, trafikte ilerlerken önünüzdeki araç hareket ettiğinde sizi sesli şekilde uyaran hareket uyarıcısı FVSA, trafikte takip mesafesini korumadığınızda sizi uyaran emniyetli mesafe uyarıcısı SDA, şeritten çıkış uyarısı LDW, uzun far asistanı HBA, şerit takip sistemi LK ve çok daha fazlasına yeni Sanyo Corando'da sahip olacaksınız. Peki yeni Sanyo Corando'da bizi hangi motor ve şanzıman seçenekleri bekliyor? Hep birlikte öğrenelim. Yeni Corando'da biri benzin, diğeri dizel olmak üzere iki farklı motor seçeneği yer alıyor. İlk sıradaki 1.5 GDI-T motordan toplamda 163 beygir güç, 280 Nm tork elde edebilirsiniz. 2 ve 4 tekerden çekiş sistemiyle satın alabilen bu motoru 6 ileri manuel ya da 6 ileri otomatik şanzımanla eşleştirebilirsiniz. Bu motorun ortalama yakıt tüketimi ise 6.5 litre. İkinci sırada yer alan 1.6 litre hacmindeki dizel motordan ise 136 beygir güç, 300 Nm tork elde ediliyor. Yine 2 ya da 4 çeker olarak satın alabilen bu motoru da 6 ileri otomatik ya da 6 ileri manuel olarak satın alabilirsiniz. Dizel motorun ortalama yakıt tüketimi ise 5.9 litre olarak kayda geçiyor. Hali hazırda hem Avrupa'da hem de Türkiye'de satışta olan yeni Corando 23.990 Euro'dan başlayan fiyatıyla alıcılarını bekliyor. Yeni Corando'nun Türkiye fiyatı için sizleri yorumlar kısmında bekliyor olacağım. Yeni Sanyo Corando'nun baştan sona bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. Ben yeni Corando'yu gerçekten beğendim. Satın alma tarafında da bir şansı hak ettiğini düşünüyorum. Peki siz yeni Sanyo Corando hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni Corando hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.